Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor videosu çekeceğiz. Kartları çok fazla karıştırmıyorum, öncesinde karıştırdığımdan dolayı. Çok böyle vakit geçsin istemiyorum. Kart açılımıyla devam etsin istiyorum. Kimse sıkılsın istemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Aklımdaki kişi tam merkezde arkadaşlar değnek beşlisi çıktı. Burada değneklerle birbirinin kafasına vuran kişiler görünmekte. Yani ya çok kafası karışık ya da bir kavganın, bir mücadelenin içinde bir şey kaybetmiş olabilir. İstediği bir şey olmamış olabilir. Olacak mı, olmayacak mı diye bir ümitsizlik yaşıyor olabilir. Bu bir işle alakalı olabilir. Burada gerçekten çok üzgün, çok ümitsiz biri var ve çok öfkeli biri var arkadaşlar. Aklımızdaki kişi Kılıç Şövalyesi çıktığı için söylüyorum. Çok kızgın, çok öfkeli olmasını istediği bir şey var ve olmamış. Ve burada mantığa geçmiş, kılıç gibi kesip attığı bir şeyler var aklımızdaki kişinin. Bütün bu olaylar olurken de bir de kılıç kraliçemiz var. O da kılıcını çekmiş, sırtını dönmüş. Hani benim dediğim olacak diyen bir kılıç kraliçesi çıktı. Aklımızdaki kişi işte bu kılıç kraliçesi yüzünden kendini kısıtlı hissediyor. Mesela başarmak istediği bir şeyler var, zafere gitmek istediği, gerçekten başarmak istediği, yapmak istediği bir şey var aklımızdaki kişinin. Fakat kendini kısıtlanmış hissediyor. Kendisini kısıtlayan belki de bir kılıç kraliçesi var arkadaşlar. Bakacağız bu açılım devam ettikçe. Zafer elde etmek istediği bir şey var ama diyor ki ben kısıtlıyım, ben yapamam. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Hep zihin çalıştırıyor arkadaşlar kılıç sekizlisiyle. Halbuki sen yapabilirsin, sen başarabilirsin. İstersen bu düğümleri açabilirsin diyor arkadaşlar. Ve sen bu düğümleri açtıktan sonra da diyor zafer elde edeceksin diyor. Ama kendisi çok ama çok kafası karışık. Diyor ki yapabilir miyim, edebilir miyim? Burada bir tılsım prensi çıktı. Belki bir iş fırsatı bekliyor. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Böyle bir fırsat benim önüme gelebilecek mi? Böyle bir şey de düşünüyor olabilir. Açılıma devam ettikçe bunların netliğini zaten anlayacağız arkadaşlar. Burada çünkü tılsım prensi çıktı. Eğer ki kafasında yapmak istediği bir iş varsa belki bununla ilgili bir ümitsizliği var. Daha önce denemiş olduğu bir iş de olabilir arkadaşlar. Burada şu da var. Bakın kendisini engelleyen bir kılıç kraliçesi var dedim ya. Yani kesinlikle var. Onu da şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi tam ortada da dedim ya ben size değnek beşlisi çıktı arkadaşlar. Burada gerçekten el alem ve çevre etkisi var. Ve bir iş gibi duruyor daha çok ama açılıma devam ettikçe biz bunu netleştireceğiz. Yani senin bunu yapabilecek potansiyelin var. Yani diyor ben bunu yapabilirim. İstersem diyor başarabilirim. Çok fazla negatif sözlerin etkisinde kalmış. Negatif enerjiler bunlar her şey olabilir. Tılsım, sihir, büyü, kötü söz, nazar. Ne bileyim hani sen bunu yapamazsın deyip enerjisini düşürmek var ya olumsuzluk konuşmak. Bunların hepsi negatifliktir arkadaşlar. Negatif enerji deyince sadece büyü gelmesin lütfen aklınıza. Bunlar da insanın enerjisini alt üst etmeye yeter. Yani sizin yapabilecek belki potansiyeliniz var ama sen bunu yapamazsın ya. İşte geçmişten şunu yaptın. Olmaz. Bir daha nasıl yapacaksın? Başaramazsın falan filan. İşte sizi başarıya gidecek yolda böyle negatif sözler yani sizin enerjinizi düşürecek sözler söylerler ve böyle aşağıya çekerler. Çünkü aslında biliyorlardır belki de bu potansiyele sahipsiniz. Fakat siz eğer
çok fazla el alemi ya çevreyi çok dinleyen biriyseniz tabii ki bunun etkisinde kalırsınız. Herkesin bir potansiyeli var. Herkes kendi potansiyeline göre hareket eder. Yani yapıp yapmayacağınızı aslında siz de bilirsiniz. Bu yüzden de bir ümitsizlik içerisindesiniz. Bir sağlamlık istiyorsunuz. Yani eğer bu bir işse bir kazancı olsun diyorsunuz. Yani bir gerçekten elle tutulur, gözle görünür bir kazanç olsun, bir maddiyat olsun diyorsunuz. Ben bunu yapabilirim diyorsunuz. Belki de burada kendi kendinize moral veriyorsunuz. Belki de buradaki kılıç kralı sizsiniz. Bu da yapamazsın, edemezsin diyen belki de kılıç kraliçesidir arkadaşlar. Ve onun etkisinde çok kalınıyor burada. Ve kendini kısıtlı hissediyor. Ve bu yüzden de çok böyle öfke ve hırs yapmış. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, sürekli bana bu söyleniyor falan filan, böyle bir kafa karışıklığı içinde kızgın ve öfkeli duruyor. Ama bir hareket var mı? Var. Evet. Tam merkezde değnek beşlimiz vardı. Evet. Tamamlanma bazen de sınanmadır arkadaşlar. Karmayı anlatır. Şimdi burada değnek beşlisiyle söyledim ya, kafa karışıklığı ve el alem. Yani seçmiş olduğu bir alan var. Kendine ait yaşadığı, iş yaptığı bir ailesi olabilir, bir iş ortamı olabilir. Orada gerçekten büyük kavgalar var, fiziksel bir kavga. Ya da bir zihin çalışması var. Zihinsel olarak yani bir öfke patlaması zaten burada görüyoruz. Belki burada tamamlanıyor. Yani belki bir bağdan kopmaya çalışabiliyor. Arkadaşlar bu eğer bir maddiyatsa maddiyatla alakalı diyelim ki ortakları var. Bunlar kimdir? Atıyorum eşidir, atıyorum kardeşleridir, çevresidir, yakın arkadaşlarıdır, akrabalarıdır. Böyle biridir. Bunlarla artık tamamlanıp yolunu ayırabilir arkadaşlar ya da yolunu ayırmak zorunda kalabilir. Ama burada bir sınanma ve tamamlanma var. Bakalım bu bir sınanma mı yoksa tamamlanma mı? Bunu çözeceğiz açılıma devam ettikçe. Evet. Büyücü kartının üzerinde bir kart seçtim. Bakın burada ne demiştim ben size? Bunu yapabilecek potansiyeli var aslında. Yani benim bunu yapabilecek potansiyelim var. Burada bir sonsuzluk işareti var. Aslında aşağıdan yukarıya kaldırmış elini. Yapabilirim, başarabilirim diyor. Burada da kupası var. Başardığında o kupa onun oluyor. Ve şöyle diyelim, hızlı bir iletişim, böyle hızlı gelişen bir olaylar olacak arkadaşlar. Bir iletişim kuracak, bir yeni başlangıç, bir atılımda bulunacak arkadaşlar. Evet diyor, ben yapabilirim, mucizeler kartıdır, hızlı bir iletişim ama gerçekten hızlı. Hani bir anda oluşabilecek olaylar, hızlı gelişen, hareketli olaylar diyeyim ben size. Evet, Kılıç Kraliçesi'nin üzerine bir kart seçelim ki bakalım aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Bakın açılım nasıl yöneliyor. Evet. Kılıç Kraliçesi'nin üzerine bir kart seçtiğimde güç kartı çıktı arkadaşlar. Yani burada onun gücünü, kuvvetini gerçekten negatif sözlerle etkileyen biri var. Ama bu kişiye rağmen aklımızdaki kişi ben diyor harekete geçeceğim. Kesinlikle ne yapmam gerektiğini biliyorum. Benim bunu yapacak potansiyelim var. Ben bu lafları, sözleri artık dinlemek istemiyorum. Ben el alemden, el alemin ne dediğine bakmayacağım. Yapmak istediği neyse onu yapacak arkadaşlar ve güce gelecek. Bununla ilgili de hızlı adımlar, hızlı gelişen hani mucize dediğimiz olaylar ama çok çabuk. Hani böyle peş peşe bu okların yere düşmesi gibi arkadaşlar. Böyle olaylar yaşanacak. Burada gücünü, kuvvetini bir aslanı ehlileştirmek için kullanan bir kılıç kraliçesi çıkmış. Yani onun etkisinde çok kalmış. Onu çok dinlemiş. Ama her şeye rağmen kafasındaki neyse onu yapacak arkadaşlar. Evet.
Şimdi bakalım, devam edelim. Kafasındaki şey iş gibi duruyor şu an için. Ama aşk da çıkabilir. Bakalım ne çıkıyor, tam olarak senin fikrin nedir? Evet. Bu kılıç şövalyesinin üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Tohumları diyor ektim ben. Bazı atılımlarda bulunmuş ama büyük bir sabır enerjisine geçmiş ve bayağı da beklemiş, sabretmiş arkadaşlar. Sabretmiş bir şeylerin yolunda gitmesi için, işte kazançlar elde etmek istemiş, artmak istemiş, çoğalmak istemiş. Hani beklemiş ama e, yani sabırdan da artık çatlamış, öyle diyeyim, ve öfke patlamaları yaşıyor. Yani çok beklemiş arkadaşlar. Çok beklemiş. Emek verdiği bazı konularda, işte bu diyelim ki bir yerlere yatırım yaptı. O işler ters gitti. İş mi aldı? Kazançlar gelmedi. E, Yani onun hak ettiği bir şeyler var ama önüne gelmiyor arkadaşlar. Eline alamıyor yani. Eline almak istiyor. Hayal kuruyor. Diyor ki elime alırsam işte bunu yapacağım, şunu yapacağım ama artık hiç ümidi kalmamış. Nasıl olacak ki? Nasıl yapacağım ki diyor. Kendini de kısıtlı hissediyor. Bir yandan da hani bunu yapamazsın, edemezsin diyen bir kılıç kraliçesi var yakınında. Evet. Bakın, araba kartı çıktı. Kılıç sekizlisinin üzerine bir harekete geçme durumu olabilir. Ee, Nasıl diyeyim? Aynı zamanda bir yol ayrımına girebilir. Ya da kontrolü eline alacak arkadaşlar. Daha kararlı hareket edecek. Hani bu kısıtlılık durumundan çıkacak. Hani ellerindeki düğümleri çözemiyorum diyor ya. Ben kısıtlıyım. Aslında kısıtlı değil. Harekete geçecek ve kontrolü ele alacak bir aklımızdaki kişi var. Çünkü beklemekten sabır taşı çatlamış, öfkesi o biçim olmuş yani artık. Ne yapacaksa yapacak. Çok fazla beklemiş. Belki de onun önünü kesen bir kılıç kraliçesi var. Hani bir şeyleri başarmak istiyor. Yükselmek istiyor, artmak, çoğalmak istiyor. Kim istemez ki arkadaşlar? Ama birileri, özellikle kılıç kraliçesi için söylüyorum, gücünü kötüye kullanıyor ve bunu yaparken de çevreyi de kullanıyor bir güzel. Ve onu böyle parmağında oynatıyor gibi geldi. Umarım sert konuşmamışımdır ama öyle geldi. Evet. Kılıç kralı, bakın burada Kılıç Kralı'nın üzerine gelen tılsım dokuzusuyla burada bir bollukta, berekette, bekar, oldukça güzel, kimseye eyvallah olmayan, bağımsız bir tılsım kraliçesi çıktı arkadaşlar. Belki de izleyenlerdir arkadaşlar. Size ihtiyacı var. Size ihtiyacı var arkadaşlar. Çünkü burada belki de kılıç gibi kesip attığı yer, bu kadar olayların olduğu yer, hani iş var ama işle alakalı da sizinle e, bir eli varmış gibi geldi. Yani diyor ki ben ektiğimi biçtim. Onunla diyor yol ayrımına girdim. Gittim. Tam ortada gördüğünüz değnek beşlisi çıktı. Merkezde kavgaların, tartışmaların, çıkarların hiç bitmediği, devamlı konuşulduğu, alma verme dengelerinin devamlı konuşulduğu çok çıkarcı bir ortam var. Bu ortama uydum, yolumu ayırdım diyor. Burada böyle söylüyor. Bunu da kupa dörtlüsünün üzerine çektim arkadaşlar. Bakın, olmaz ki nasıl olacak diyen bir aklımızdaki kişi vardı ve çok ümitsizdi. Bakın, bu da ilahiden gelen bir el, bu da aynı. Büyük bir tutkuyla başlamış olan bir aşkı yeniden gündeme gelme durumu var arkadaşlar. Burada ümitsizleştiği şey bu. Şimdi belki de el alem diye gördüğünüz olayda maddiyat, evet, konuşulmuş. Belki de çok maddiyata düşkün olan bir aile bağı var. Kendisi de böyle biri olabilir. Aile maddiyatına düşkün biri diyelim arkadaşlar kısaca. Pardon, bir su içeyim. Aile maddiyatına düşkün biri. İlk başta orayı seçmiş, onların etkisinde kalmış
Ve o taraf gerçekten biraz ortalığı yıkmış. Fakat burada da bollukta, berekette ve kendisine iyi gelen bir tılsım dokuzusu var. Size çok ihtiyacı var arkadaşlar. Çünkü mantığa geçmiş ve burada kılıç kraliçesinin etkisinde kalmış. Hani öyle olmaz, böyle olmaz. Devamlı dinlediği bir aile ortamı var. O aile ortamı yüzünden artık o aile dediğim gerçek ailesi de olabilir. Anne babası olur. İşte akrabaları, kardeşleri olur. Aile gibi gördüğü arkadaşları olur arkadaşlar. Böyle kişilerin etkisinde kalmış. Bakalım. Tılsım Prensi'nin üzerine bir kart seçeceğim. Bakın evet. Bazı şeyleri yalnızlığa çekildikten sonra daha böyle güzel algılamış. Ne yaptığını, ne ettiğini, neyi doğru, neyi yanlış yaptığını anlamış arkadaşlar. Size elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmek istiyor. Bakın bilinç altında bunu düşünüyor. Burada düşünüyor. Bakın yalnızlığa çekilmiş ve ne düşünüyor? Elle tutulur, gözle görünür bir teklifte gelmek istiyor. Ve diyor ki benim bunu yapabilecek potansiyelim var. Ben sana böyle bir teklifle gelebilirim. Ve burada ne olur? Hızlı bir iletişim oluyor. Kim için? Sizin için arkadaşlar. Geçmişten biri bu arkadaşlar. Zamanında maalesef geçmiş gözüküyor arkadaşlar. Ne görüyorsam onu söyleyeceğim. Geçmişten biri bu. Oturmuş düşünüyor. Çünkü maddiyatı seçen aklımızdaki kişi pişman olmuş ve çok yalnız. Gerçekten yalnız ve size çok ihtiyacı var. Burada maddiyatı seçtiği için zaten bir sınanma yaşamış. Bulunduğu ortamda gerçekten ama bakın gerçekten sözlü ya da hem sözlü hem de fiziksel bir kavgalar olmuş ve orada da bir güzel ağzının payını almış sonra yalnızlığa çekilmiş. Yani gerçekten sınanmış. Tamamlanabileceği alan olarak gördüğüm merkez kartta aslında tamamlanamayacağını anlamış. Bu da ilahiden gelen bir eldir. Diyor ki sen istersen diyor bunu başarabilirsin. Zaten hep düşünüyor. Çok düşünüyor. Bakın düşünüyor. Burada düşünüyor. Burada harekete geç diyor ilahi el. Burada da bakın düşünüyor ve burada da yine düşünüyor nasıl gideyim. Elle tutulur, gözle görünür bir sağlam teklifle gitmem lazım diyor. Böyle söylüyor arkadaşlar. Ve planlar yapıyor aslında. Aslında planlar yapıyor. Hani böyle giderse zafere gidecek zaten. Şimdi değnek halkalısının üzerine bir kart seçelim. Ama iki kişinin etkisinde kalmış ya da bana göre en çok bir kadın özellikle onu böyle çok yöneten, yönlendiren, çok değer verdiği, sözünü çiğneyemediği bir kadın gibi geldi. Aileden biri olabilir işte. Annesi, ablası, kardeşi gibi. Bakın hep prensler gözüküyor. Aslında hayal ediyor. Neyi hayal ediyor diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar yeniden başlamak. Yeniden başlamak. Yeniden başlamak. Yeniden başlamak. Bakın. Ve yeniden. Yine yeniden. Burada hep neyi düşünüyor biliyor musunuz bu geçmişteki kişi? Aslında gerçekten yeniden tutkuyla, aşkla bu ilişkiyi canlandırmak istiyor ve canlandırırken de kesinlikle bir evlilik teklifinde bulunmak istiyor ya da ciddi bir beraberlik. Ve çok büyük bir tutku, büyük bir aşk var aranızda arkadaşlar. Seçim yaptığı alanda öyle bir güzel ağzının payını almış ki hiçbir şey onun istediği gibi gitmemiş. Çünkü değnek beşlisi çıktı. Kafası karışmış, allak bullak olmuş. Kavgalar, gürültüler, patırtılar olmuş. Ama burada bir evlilik teklifi var arkadaşlar ve şu anda hayalini kuruyor. Kesinlikle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmek istiyor aklımızdaki kişi. Ve yola çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Burada düşünüyor zaten. Bakın burada iletişime geçiyor. Hızlı bir iletişim ve size doğru geliyor. Bu iletişim yani bayağı bir yalnız kaldıktan sonra aklı başına geldikten sonra maalesef oluyor arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Ben size diyorum.
bazen araya giren zaman bazı şeyleri iyileştiriyor. Yani sizin olmasını istediğiniz şekilde ilk başta her şey iyi giderken olmuyor ama ne zaman ki bir mesafe giriyor arkadaşlar araya, o arada tabii üzüntüler oluyor, gözyaşları oluyor, ne bileyim bir ayrılık acısı oluyor, özlem oluyor. Fakat dayanmak zorundasınız, buna inanın ama o arada da bu boşluk olduğu zaman sakın ola ki böyle durumlarda siz harekete geçmeyin. Karşı taraftan bekleyin. Yani e, dişiyseniz erkekten bekleyin diyorum arkadaşlar kısaca. E, Nasıl diyeyim? Eril de erilliğini bilsin yani. Yaptığı hatayı görsün. Erkekler gerçekten maddiyata düşkün. Şimdi diyecek ki erkekler, kadınlar değil, kadınlar da öyle ama erkekler daha fazla düşkün. Çünkü onlar dışarıdan para getiren kişiler, daha çok aile babası getiriyor. Ev hanımları da çok ama ev hanımlarının içinde de çalışan çok. Onlar da getiriyor. Bazen de sadece ev hanımları getiriyor. Eril enerjisi yüksek olmuş oluyor. Bu sefer de gerçekten erkek olan kısım dişil enerjisi yüksek bir duruma, pozisyona geçiyor. Çok farklı bir yaşam tarzları oluşuyor. Şimdi kendini dinlememiş, burada kendi üzerinde güç kuvvet uygulayan bir kılıç kraliçesinin lafını sözünü dinlemiş. Onun kötü etkilerinde kalmış. Bu kılıç kraliçesi gerçekten ortalığı yakmış, yıkmış arkadaşlar. Laflar, sözler, dedikodular havada uçuşmuş. İstememiş yani bazı şeylere. Onun dediği olsun istemiş. Biraz onun huyuna gitmiş, onun istediği gibi olsun demiş. Onu demek ki sözü geçen biri büyük yerine koymuş. O tarafa kaymış. Ama sonrasında görmüş ki her şey çok kötü. Yani onun düşündüğü gibi değil. Bu sefer de hiç onlara belki söylemeden bir hazırlık yapacak, sadece sizinle konuşacakmış gibi geldi bana. Biraz hislerimi konuşturacağım arkadaşlar. Çünkü kartlar önümde. Bu kartların açılımında kendi hislerini, kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini öne çıkarıp sizinle bir görüşme yapacak. Hani böyle sanki diyecek ki, bakın ben size ne dedim, bu yapacak potansiyeli var. Diyecek ki hani şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle yapsak daha iyi olur mu? Bu böyle olsa daha iyi olur mu? Bir hazırlık yapacaksınız. Sonra da bu sanki böyle bir anda sanki önceden yaptığı hazırlık birileri tarafından önce bilinmeyecek. Sonra da olacak ama bir evlilik, gerçek bir evlilik ya da ciddi bir beraberlik değil. Ama gerçekten ciddi bir beraberlik. Çünkü sizi çok beğeniyor arkadaşlar. Size hak ettiğiniz değeri verirse bu e, beraberlik ya da evlilik diyeyim olacak ama size hak ettiğiniz değeri vermezse kesinlikle olmayacağını o da çok iyi biliyor. Zaten sizi incitmiş bir tarafı seçerken zamana bırakmış. O zaman içerisinde de yalnız kalmış. Bayağı düşünmeye vakti olmuş. Bakın burada da yalnız. Burada da yalnız. Düşünmüş arkadaşlar. Düşündüm, taşındım diyor. Gençler diyor birbirini sevmiş, evlenmeye karar vermiş. Öyle diyelim. Biraz da espri katalım ki gülümsemenizi istiyorum. Kolektifimi yüze hep güler inşallah. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Burada gerçekten yol alıp harekete geçip kontrolü ele alacak, buradaki kısıtlılık durumuna bir son verecek ve sizinle hızlı bir iletişime geçecek. Kontrol de onun elinde olacak ama beraber karar vereceksiniz her konuda. Yani bir ev mi tutuluyor beraber, işte bir eşya mı alıyor beraber. Sizin fikrinizi alacak, size çok değer verecek arkadaşlar. Değer vermek zorunda çünkü siz gerçekten özgür, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran birisiniz. Uyumlanabileceği ve gerçekten onu mutlu edecek kişisiniz. Çünkü sizi seviyor arkadaşlar ve gerçekten niyeti de ciddi. Yani ciddi bir niyeti var. Şimdi ben ciddi olmayana da ciddidir demem. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Siz artık beni tanıyor olmanız gerekir. Ben biliyorsunuz bazen de çok sert konuşurum. Kötüyse kötüyü de konuşurum. İyiyse iyi de konuşurum. Bugünkü açılımımız böyle. Eğer uyumlandıysanız lütfen sevgiyle alın, kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı lütfen evrene geri iade edin, gitsin.
alma verme dengesini sağlamak adına yorum yapmanızı istiyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.